Büyük Hun İmparatorluğu'na en güçlü dönemini yaşatan Bozkır'ın hükümdarı Mete Han'ın hayatı, efsanelerle örülü, strateji ve savaşlarla dolu bir destandır. Onun hikayesi sadece bir imparatorluğun yükselişini değil, aynı zamanda bir liderin zorlu mücadelesini gözler önüne serer. Mete Han'ın doğumu, Hun beyliklerinin dağınık ve zayıf olduğu bir döneme denk gelir. Babası Teoman henüz güçlü bir lider değildir ve çeşitli iç çekişmeler Hunları bölmektedir. Küçük Mete, babasının diğer eşinden olan oğlu ve potansiyel varisi olarak dünyaya gelir, ancak bu durum bir avantajdan çok hayatının ilk ve en büyük sınavının başlangıcı olur. Teoman, tahtın varisi olarak Mete'yi değil, genç ve tecrübesiz küçük olduğunu görmek ister. Bu tercihin bir sonucu olarak Mete'yi o dönemde Hunların ezeli düşmanı olan Yuezhilere rehin verir. Bu olay Mete'nin hayatında bir dönüm noktası olur. Yuezhilerle geçirdiği esaret dönemi ona düşmanını yakından tanıma ve onların savaş stratejilerine, zayıf yönlerini öğrenme fırsatı sunar. Bu zorlu tecrübe onun içindeki azmi ve intikam ateşini körükler. Bir fırsatını bulan Mete, Yuezhilerin elinden kaçmayı başarır ve babasının yanına döner. Teoman, oğlunun bu beklenmedik dönüşüne şaşırır ve belki de içinden bir pişmanlık filizlenir. Ona 10.000 atlı verir ve bu Mete'nin kendi ordusunu kurma yolunda ilk adımı olur. Mete, aldığı bu askerleri eğitmek için eşsiz bir yöntem geliştirir. Islıklı ok. Bu oku attığı yöne tüm askerlerin gözü kapalı bir şekilde ok atmasını emreder. İlk başta bu emre uymayanları acımasızca cezalandırır. Belirli hedefler göstererek askerlerine bu hedeflere ok atmasını ister. Ok atmayanları ise ölümle cezalandırır. Bu acımasız disiplin ordusunda mutlak itaati sağlar. Artık okunu nereye atarsa atsın askerleri düşünmeden o hedefe oklarını yağdıracaktır. Bu eğitimler sonucunda ordusunun tam itaatini sağlayan Mete, en sonunda babası Teoman'ı hedef alır, bir av sırasında ıslıklı okunu Teoman'a doğru atar ve askerleri de tereddütsüz bir şekilde babasını ok yağmuruna tutarak öldürürler. Hun tarihinde bir dönüm noktasıdır. Mete, tahtı ele geçirerek Hunların başına geçer. Mete Han iktidara gelmesiyle Hunlar altın çağlarını yaşamaya başlar. İlk iş olarak doğuda Tunguzları, ardından da batıdaki Yuezhileri mağlup ederler. Bu zaferler Hunlara büyük bir toprak ve nüfus kazandırır. Mete bu fetihle yetinmez ve güneye, Çin topraklarına yönelir. Çin'in zenginlikleri ve dağınık yapısı Hunlar için cazip bir hedef olur. Mete'nin Çin politikası sadece savaşmakla sınırlı değildir. Çin'in iç karışıklıklarından faydalanır, sınır bölgelerini akınlar düzenler ve Çin'i sürekli bir tehdit altında tutar. Çin İmparatoru Gaozu'yu yenilgiye uğratır ve imparatorun sığındığı kaleyi kuşatır. Onu ağır bir anlaşma yapmaya zorlar. Bu durum Hunların Çin üzerindeki üstünlüğünü aşikar eder. Mete Han'ın egemenliği döneminde Hun İmparatorluğu, batıda Hazar Denizi'nden doğuda Mançurya'ya, kuzeyde Sibirya'dan güneyde Çin Seddi'ne kadar uzanan devasa bir coğrafyaya yayılır. Bu geniş topraklar farklı boyları ve kültürleri içinde barındırır. Mete bu coğrafyayı Hun İmparatorluğu altında toplamayı başarır ve Hunları Asya'nın en güçlü imparatorluğu haline getirir. Mete Han'ın hükümdarlığı M.Ö. 174 yılında sona erer. O askeri dehası sayesinde Büyük Hun İmparatorluğunu önemli bir devlet haline getirmiştir. Mete Han'ın hayatı zorlukların üstesinden gelme ve azimle hedefe ulaşma öyküsüdür. Onun kurduğu devlet geleneği ve askeri teşkilat kendisinden sonra gelen Türk devletlerine örnek teşkil etmiştir.